Evet, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Uzun süredir sürekli peşinde olduğumuz her karma videosunda denk geldiğimiz bir şarkıyı dinleyeceğiz. Kim o? Low Bites'ın The Hammer of Wrath isimli parçasını dinleyeceğiz. Biliyorsunuz her videoda görüyorduk ve ben bunu dinlemedim diyordum. Tabii ki Budokan konserinde dinledim, o ayrı, ama tepki videosu olarak hazırlamadığım bir videoydu, müzikti. O yüzden aslında ikinciye dinlemiş olacağım. Çünkü Budokan konserini bir kere izledim. Sonrasında tekrarını etmedim çünkü dinlemediğim şarkılar vardı hala. Orada bir kere dinlemiş oldum onları. Evet değerli dostlar, bu arada şarkı aralarında bazı yerlerde durmam gerekiyor. Adil kullanım hakkı yüzünden eee, çeşitli yerlerde durmam gerekecek. Bunun için öncelikle özür diliyorum sizden. Bu şekilde olmazsa kanalın temelini sağlam atamıyorum maalesef. O adil kullanım hakkına riayet etmem gerekiyor ve o yüzden bazı yerlerde duracağız. Enstrümanlarla, teknikle ya da sahneyle veya gösteriyle ilgili çeşitli yorumlar yapacağız. Dediğim gibi bunun için ayrıca özür diliyorum hepinizden. Eee, Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin bakalım, uzun süredir peşinde olduğumuz şarkı bize neler hissettirecek. Şimdi rifflerin olduğu bir eee, video hazırlayacağım. O videoda ya bir ya ikinci olur bu giriş. Öyle söyleyeyim. Bu arada videonun kalitesi çok yani 4K büyük ihtimalle. Çok kaliteli bir video izliyoruz. Kendi hesaplarında paylaştığına özellikle dikkat ettim. Paylaştıklarını seçmeye çalışıyorum. Ami. Evet, Haruna yine tam bu Asami'nin girişini çok denk geliyordu şeye, karma videolarda. Bir de işte Midori'nin o ilk girişteki intro kısmı çok denk geliyordu. Hatta bu ikisinin aynı şarkı olduğunu, yani ona sormuştum. Bunu dinledim. Bu hangi şarkı diye. Ona bu şarkı diye yorum gelmişti sizden. Sağ olun. Bir de bu Asami'nin girdiği yere denk gelmiştik videoda. Bu hangi şarkı demiştim. Yine aynı şarkıyı söylemişlerdi. Bir türlü şey yapamamıştım. İlişkilendirememiştim ama dinleyince şimdi fark ettim. Hepsinin söylediği kısım Budokan konserine de dikkatimi çekmişti. Hatta geçenlerde bir tane dinlediğimizde de yine bu şekilde hepsi söylüyor, ilk defa denk geldim demiştim. Bu ikinci olacak büyük ihtimalle. Bütün hepsi mikrofonların başına geçiyor bu kısım geldiğinde. Güzel. Ah! Fami'nin en büyük silahı ne derseniz gülmek derim ben ona. Yani enstrümanını çalmasının dışında hiçbir zaman bir defa karma video serisinde sadece görmüştüm. Öyle artık çok mu yorgundu, çok mu uykusuzdu emin değilim. Bir orada görmüştüm böyle normal suratla. Onun dışında hep gülerek görüyorum. Umarım hiç eksik olmaz o gülücükler yüzünden. Diğer grup üyeleri de öyle ama daha mesela şey düşünün, Miyako'yu düşünün. Daha böyle sabit surat. Eee Midori'yi düşünün. Daha agresif surat.
Yani çalarken agresif ama. Ama Fami dikkat edin hep gülüyor. Ah, çok özür dilerim. Şu kısmı bir daha dinleyelim. İkili gitarların rifflerine dikkat edin. Arkadaki. Mükemmel. Mükemmel geliyor yani. Bir marş gibi bu arada şarkı. Dikkatimi o çekti. Bakın hızlanma hız düşmedi aslında. Yoğunlaşma azaldı. Aynı hızda gidiyor şarkı ama yoğunluğu azaldı sadece. Hani bazen düşüş oluyor ya. Bu onlardan değildi. Ah, ah. Çok özür dilerim ya. Çok havalı değil mi? Bakın melodiyi çalmaya başladığında ve o sahnedeki orta kısma geldiği şekil çok çok havalı. Bakın. Bak bir de böyle suratını değiştiriyor ya Midori. Mükemmel oluyor. Bakın yaptı. Dikkat edin suratına, tamam mı? Böyle bir şey yapıyor böyle. Agresiflik yapıyor. Ah! Evet, en iyi görüntüyü orada yakalayabiliriz. Geri alalım. Şöyle. Bunu çok yapıyor bu arada. Karno'ya bakın. Ah! Kesinlikle çok BPM bir şarkı dinliyoruz. Şarkı bittikten sonra bakacağım kaç BPM olduğuna. Soluksuz. Yani çoğu videoda yorumunu yapmışımdır. Haruna insan olup olmadığıyla ilgili bazı tereddütlerim var. Yani insanüstü bir performans sergiliyor. Yani bir insan ne kadar daha yükselebilir bu işte? Emin değilim ama öyle yani. Familya Arana'nın yan yana geldiğine bakın. Bir saniye. Şurada. Arka tarafta bakın. Aa! Bakın mesela söylemeye çalıştığım şey bu. Miyako'nun suratı genelde böyle şey. Daha ifadesiz gibi. O tarzı o onun. Çok da yakışıyor bu arada. Onun hep tarzı o ama Fami'ye dikkat edin. Fami hep gülüyor. Hep gülüyor. Bakın mesela. Ah, bu Fami'nin çıktığı ilk konser miydi bu arada? The Hammer of Wrath. Knock in at Heaven's Gate. Bilemedim. İlk tanıttıkları bu muydu? Yok, bir saniye. Judgment Day ne, hangisiydi ya? Yazar mısınız yorumlara? Ah,
bir uzun süredir videolarda gördüğüm o mikrofonlarını görüyordum ama dediğim gibi bir önceki videoda da, beraber söyledikleri videoda da neden onlarda mikrofon olduğunu bir türlü şey yapamıyordum. Yani sonuçta, gitarla ilgili bir, şeye, mikrofon ihtiyacı yok. Neden orada onlarda mikrofon var diye düşünüyordum ama bu şekilde eşlik içinmiş. Yani, görmediğim için yoksa biliyorum ki onlar da eşlik etsin diye var ama daha önceki şarkılarında görmemiştim ettiği kısımları. Ama demek ki bazı şarkılarda bu şekilde koyuyorlar. Asami'nin bu hareketi de çok meşhur bu arada. Tam böyle kitleyi gaza getirmelik. Ya, kaçırmayalım orayı. Ya. Evet. Burada Haruna'nın o hareketini bir daha dinleyelim. Bütün tonlarda geziyor bakın. Tabii onu prodüksiyon kısmında şey yapıyorlar. Sağ sol kulak yapıyorlar bir de. Harika. Evet. Asami'nin meşhur bağırma, çığlık, artık adına ne diyorsanız kısmı geldi. Dinleyelim orayı. Diye bakın burası. Ah, muazzam. Çok acayip. İspanyol bir şey konçertosu gibi geldi o kısım bakın. Dırınırınırın. Miyako yapıyor onu büyük ihtimalle. Midori çünkü daha farklı çalıyor. Bakın Miyako'ya dikkat edin. Yo o da yapıyor. İkisi birlikte yapıyorlar. Aslında ikisi de aynı şeyi çalıyor. Aa, evet bu iş nasıl yapılır? İşte böyle yapılır. The Hammer of Wrath da bunu mükemmel bir şekilde göstermiş bize grup. Çok beğendim. Bugüne kadar dinlemediğim için de pişmanım bu arada. Evet, yine 175-185 BPM aralığında oldukça yüksek tempolu bir şarkı dinledik. Bu hız şarkının agresif karakterini belirleyen ana unsurdu diyebiliriz. Sözler eski basçı Miho tarafından, müzik ise Miho ve daimi işbirlikçimiz bizim Mao tarafından yapılmış. Ve işte düzenleme yine Low Bice imzası var düzenlemede. Şarkı klasik thrash metal etkili, hızlı ve keskin bir ana riffle başladı dikkat ettiyseniz. Sağ el disiplini ve palm teknikleri şarkının iskeletini oluşturan yapıdaydı diyebiliriz. Midori'nin onun solosu daha böyle agresif, Wami var oyunları ve hızlı shred pasajları içeriyordu dikkat ederseniz. Ve Miyako'nun solosu da daha böyle melodik, sweep picking ve legato geç tekniklerinin ön planda olduğu klasik müzik altyapısını hissettiren bir bölümdü diyebiliriz. Ve unison bölümler harikaydı yine. İkilinin beraber çaldığı harmonik bölümler şarkının epik havasını pekiştiren nitelikteydi. İkili arasında ciddi bir Yngwie Malmsteen etkisi hissedilir. Özellikle Miyako tarafında. Ve dediğim gibi Fiery Intro kısmı mükemmeldi. The Awakening enstrümantal parçasıyla birleştiğinde Budokan'da öyle yapmışlardı hatırlarsanız. Operatik korolar ve o karanlık atmosferle başlayan geçiş dinleyiciyi bir gazap temasını hazırlar nitelikte. Şarkının en dikkat çekici teknik noktası daha doğrusu Haruna'nın double kick ve performansı ve high speed double kick artı trash beat varyasyonları. Özellikle nakarat altındaki sürekli vuruşlar şarkının enerjisini hiç düşürmedi. Bas kısmında yine Fami mükemmeldi. Arada ufak da olsa böyle bir solosu oldu onun orta bölümlerinde. Ve öne çıkan bas yürüyüşleri yine parçaya grow katıyordu diyebiliriz. Parçanın agresif doğası
doğasına uygun olarak, bas gitar riff'lerini birebir takip ederek, duvar etkisi yarattı diyebiliriz. Vokal aralığı yine mükemmeldi. Asami'nin biliyorsunuz ben çok seviyorum onun ses aralığını. Normalden daha kirli ve, sert bir ton kullandı yine Asami. Nakaratlardaki "Bring down the hammer of wrath" haykırışları, operatik vokali ile metalin agresifliği arasındaki o, dengeyi kuruyordu diyebiliriz ve grubun diğer üyelerinin, de katıldığı o "Burn Up" ve, "Shout" gibi vokaller parçanın thrash etkilerini güçlendiriyordu diyebiliriz. Şarkının orta kısmındaki yavaşlama hissi, daha doğrusu, yavaşlama ve ardından gelen o riff'ler modern, metalcore elementlerini anımsatan bir ağırlık sunuyordu diyebiliriz. Canlı konserlerde dediğim gibi, örneğin Knocked in at, Heaven's Gate konserinde, eee, izledik büyük bir ihtimal biz bunu. Oradaki o The Awakening bitmez, biter bitmez giren o ilk şarkı, ilk patlama anı grubun en güçlü girişlerinden biridir diyebilirim. Apokaliptik adalet, ilahi yargı ve, kaçınılmaz bir yıkım temasını işliyordu şarkı. "En kötü ölüm şekli nedir? Yanmak mı yoksa boğulmak mı?" sorusuyla başlayan sözler parçanın, tekinsiz atmosferini tanımlar nitelikteydi. Murat burada kişisel öfke değil, kozmik, kaçınılmaz yıkımdı diyebiliriz. Bu parça grubun dediğim gibi sadece, melodik yetenekleriyle değil, aynı zamanda ne kadar sertleşebileceklerini ve, teknik sınırlarını da ne kadar zorlayabileceklerini kanıtlayan, bir yapıdaydı diyebilirim yine. Thrash etkilerini taşıyan ama özünde power ve speed metal etkili, metal temelli, modern dokunuşlarla da zenginleştirilmiş yüksek tempolu bir teknik parça dinledik arkadaşlar. Diyorum ya bugüne kadar ilk niye dinlemedim diye kendime çok şaşırıyorum. Çünkü Midori'nin giriş beni çok etkilemişti. Gerçekten çok güzel bir şarkıymış. Keyifli bir şarkıydı. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Hoşça kalın.